Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Herkese selamlar. Çin devleti resmi tarih kayıtlarına göre Batı dünyası ile ilk teması M.Ö. 200 yıllarında gerçekleşmişti ve ilk karşılaştıkları ise Türklerdi. Resmi Çin kayıtlarına göre o dönemin imparatoru olan Wu Di, Moğolistan'dan akın yapan Hun askerlerini engellemek için Batı dünyası ile birlik olmaya çalışmıştı. Her ne kadar İmparator Wu Di, Çin topraklarını Türk asıllı olan Hun askerlerinden korumaya çalışsa da aslında üzerinde yaşadığı ve imparatorluk kurduğu topraklar Çin toprakları değil, has Türk toprağıydı. Çin'de Tarim Havzası isimli bir bölge vardı ve bu bölge bugün Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan bölgesinde bulunuyordu. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında birden fazla mumya bulunmuştu. En başta bu mumyaların Çin halkına ait olduğu düşünüldü. Ancak üzerlerinde yapılan testlerde birçoğunun Türk asıllı olduğu anlaşıldı. Aradan aylar geçmişti ve bir prenses mezarına gelindi. Arkeologlar oldukça heyecanlanmıştı. Çünkü bulunan mezar diğerlerine nazaran oldukça heybetli ve gösterişliydi. Mezarda yatanın önemli bir prenses olduğu ortadaydı. Mezar açıldı ve gerçekten de karşılarına bir prenses çıkmıştı. Yapılan testler sonucunda bu büyük prensesin hangi ırka ait olduğu bulunacak ve tespit edilecekti. Ancak bir sorun vardı. Daha detaylı testlere gerek olmadan prensesin yüz hatlarına dikkatlice bakıldığında Çinli olmadığı ortadaydı. Ve 3800 yaşındaki bu gizemli prenses büyük ölçüde bölgede yaşayan Türklere benziyordu. Yani Hunlara karşı Avrupalılar ile birlik olmaya çalışan Çin'in en eski imparatoru Wu Di'den çok daha önce bölgede Türkler bulunuyordu. Daha sonra aynı bölgede başka mumyalar da çıkarıldı ve bulunan prenses ile birlikte gömülen 150 adet eşyası da incelendiğinde Türk prensesi olabileceği düşüncesi güçlendi. İlerleyen zamanda ise çok ilginç bir keşif daha yapıldı. Kazı çalışmalarında bir de kadın şaman bulunmuştu. Uzun sivri şapkası, cebinde keneviri ve bir takım büyülerde kullandığı eşyalarla bulunan şaman, bölgedeki pek çok mumya ile bulunan prensesin Türk olduğu düşüncesini adeta doğrulamıştı. Kazılar devam etti ve kalıntılarda çıkan bazı taş çizim resimlerinden yola çıkarak prensesin isminin Asya olabileceği düşünüldü ve ismine Asya denildi. Ancak Çin devleti devreye girdi ve bu ismi kabul etmedi. Yasaklar getirmeye başladı. Pekin hükümeti bulunan prensese Asya denmesine garip şekilde karşı çıkıyordu. California Bowers Müze Müdürü özel olarak görevlendirilmişti ve prenses burada sergilenecekti. Ancak Pekin hükümeti Asya ismiyle sergilenirse izin verilmeyeceğini söylemesi üzerine Türk prensesine ait mumyaya Lolan kraliçesi dendi. Elbiseleri, takıları ile gömülmüştü kraliçe Lolan veya Prenses Asya. Uzun saçları, düzgün yüz hatları ve fiziki yapısı ile bilim insanlarını gördüğümüz en güzel kadın mumyalardan biri dedirtmişti. Ve bu süreçte DNA testleri yapıldı. Ortalama olarak 4000 yıl öncesine ait olduğu kabul edildi. DNA testinde ortaya çok önemli bir detay daha çıktı. Prenses Asya %100 Türktü. Tabii Çin bu durumdan memnun olmamıştı. Daha sonra Mart 2010 tarihinde
Çin ile gerekli görüşmeler yapıldı ve California Bowers Müzesi'nde mumya sergilenmek için talep edildi. Çin zorluklar çıkarsa da güç bela ikna edildi ve prenses burada tüm dünyaya ilan edilerek sergilendi. Bilim insanları böyle ihtişamlı ve güzel bir prenses görmedik diyorlardı. Daha sonra Pensilvanya'da İpek Yolu'nun Sırları isimli bir sergi hazırlandı ve Türk mumyası burada da sergilenecek ve ardından bazı bilimsel testler yapılacaktı. 2011 yılında yapılacak olan sergiye Türk mumyası tam gideceği sırada Çin aniden mumyayı göndermekten vazgeçmişti. Bütün organizasyon haliyle çöp oldu. Çin devletinin bu ani ve katı kararı herkesi şok etti. Hiç kimse sebebini bilmiyordu. Haliyle sebebi merak ediliyordu ama bir açıklama yapılmadı. Organizasyonun başındaki Çin dili ve edebiyatı uzmanı Victor Meyer, AP Haber Ajansı'nın tüm ısrarlarına rağmen bu Çin devletinin özel sırrıdır diyerek açıklama yapmayı reddetti. Ortaya çıkarılmış 4000 yıllık bir kadın mumyası. Bir Türk prensesi nasıl Çin devletinin özel sırrı olabilirdi ki? İstihbari bir olay olsa hadi neyse. Ancak burada istihbari bir durum da yoktu. Ve tarihi bir konu vardı. Üstelik bu tarihi konu tüm dünyayı ilgilendiriyordu. Zira ilk sergide Türk mumyasını gören birçok bilim insanı dünya tarihi yeniden yazılabilir açıklamasında bulunmuştu. Gerçek çok sonra ortaya çıktı. Ne olmuştu böyle diye düşünülürken Amerika'ya yerleşen bir Çinli arkeolog Çin'deki kaynaklarına dayandırdığı bir iddiayı ortaya attı. Prensesin yanında bulunan eşyalardan bazıları koyun kemikleriydi. Koyun kemiklerinden birçok eşya ve takı yapılmıştı. Bu koyun kemiklerinde kazınmış halde işaretler vardı ve bu işaretlerde çok önemli bir detay vardı. Koyun kemiklerine çizili olan işaretler bugünkü Sirius gezegenini temsil ediyordu. Bu bilgi gerçekten şok ediciydi. Çünkü Türk ırkının türeyiş destanında Türklerin Sirius gezegeninden geldiği anlatılır. Sirius gezegeninin içinde bulunduğu yıldız kümesine köpek takım yıldızı veya kurt takım yıldızı denir. Dahası Türklerin ise sembolü bozkurttur. Tüm insanlık tarihini değiştirecekken, medeniyetin mimarının Türkler olduğu sonucu ortaya çıkacakken, Çin hükümeti mumya prensesi gizledi ve bir daha da göstermedi. Umarız bir gün Türkiye girişimlerde bulunur ve bu mumya Türkiye'ye getirilerek üzerinde gerekli bilimsel çalışmalar yapılır. Türk mumyası Prenses Asya'nın saçları oldukça uzundu ve umarız bir gün saçlarından alınan DNA örnekleriyle Prenses Asya klonlanır. Ve biz de Prenses Asya'yı canlı bir şekilde binlerce yıl sonra yeniden görmüş oluruz.